Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederek başlamak istiyorum her zaman olduğu gibi. Efendim bugün boşanma kültüründen bahsedelim istiyorum biraz. Şimdi bu konu biraz detaylı ve önemli bir konu olduğu için seri halinde 3 video 3 haftaya yayalım istedik. Detaylı bu konuyu konuşalım istedik. O nedenle seri halinde gelecek bu videolarımız. Şimdi efendim son dönemlerde çok duyuyoruz hemen hemen her kesimin dilinde, aydın kesiminde, seküler kesiminde. Hatta Cübbeli Ahmet Hoca'dan da biz bunu duyduk. Anlaşamıyorsanız, geçinemiyorsanız boşanın diyorlar. Ahmet Hoca da boşayın gitsin diyor. Evet, bakıldığında doğru, yani geçinemeyen, anlaşamayan çiftler boşanması gerekiyor medeni bir şekilde. Yalnız bizim kültürümüzde, bizim toplumumuzda boşanma kültürü yerleşik olmadığı için, toplumun kültürel altyapısı buna hazır olmadığı için bu o kadar kolay olmuyor maalesef. Boşanmak o kadar kolay olmuyor. Boşa gitsin demek de o kadar kolay olmuyor maalesef. Ki zaten buradaki asıl mesele boşanmak ya da boşanmamak meselesi değil. Boşanmayı beceremiyoruz meselesi. Bizde bir Türk tipi boşanma sistemi var. İlliyet bağı bir türlü kopmuyor, kopamıyor. Devam eden bir diyalog var eski eşle. Bir şekilde devam eden bir diyalog var. Birbirini kıskanma durumları var. Arada çocuklar varsa zaten o diyalog kopamıyor bir türlü. Dolayısıyla biz daha büyük sorunsallar yaşamaya başlıyoruz. Bir kere her şeyden önce toplumda boşanmaya karar veren çiftleri bekleyen iki tane zorlu süreç var. Bunlardan bir tanesi boşanma süreci, bir diğeri de boşandıktan sonra olan ki süreç. Boşanma sürecinde zaten ciddi zorluklar yaşıyor insanlar. Özellikle kadınların boşanmaya karar vermesi çok da kolay bir iş değil. Bir kere ekonomik zorluklarla karşılaşacak, çocuklarından ayrılacak mı, ayrılmayacak mı? Çocuklarından ayrılmazsa geçimini nasıl sağlayacak? Çocuklarından ayrılsa annenin çocuklarından ayrılması çok kolay bir iş değil. Annenin baba evine dönmesi, yani kadının baba evine dönmesi gibi bir problemimiz de var maalesef. Baba evine döndüğünde dul kalma kavramıyla karşı karşıya kalıyor. Bu da o kadar kolay değil. İşte orada el alem devreye giriyor. E, işte dul kaldı e, kavramıyla, hatta bazen bunu akrabaların da müdahil olduğu bir noktada inceleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Hatta akrabalar hemen orada müdahil oluyorlar. İşte bu evde genç delikanlılar var. Bu eve dul mu sokacaksınız? Gibi söylemlerle bir kere kadına zaten bir vebalı muamelesi yapılıyor baba tarafından, aile tarafından. Dolayısıyla kadının böyle bir noktada boşanmaya karar vermesi çok da kolay değil. Şu örneğe rastladım. Anadolu'da çalıştığım esnada 30 yaşlarında genç bir kadın, boşanmış genç bir kadın amcaoğlu tarafından dul olduğu için tacize uğramıştı mesela. Yani bu tür örnekler, bir tane anlattım size ve bu yüzlerce var mesela. Hani e, boşandıktan sonra böyle tacize açık da bir hale geliyor gibi düşünüyor insanlar kadını bu noktada. Dolayısıyla buna çok müdahil olan bir el alem kültürü de var bizde maalesef. Yalnız el alemin, daha önce de el alemi konuşurken bundan bahsettik. El alemin derdi kadının dul kalması veya ailesinin dağılması, yuvasının yıkılması gibi meseleler değil el alemin derdi. El alemin asıl orada ilgilendiği nokta işte bu duruma düşen bir kadından veya bir insandan nasıl faydalanabilirimin hesabı aslında el alemin yaptığı şey, fayda maksimizasyonu diyelim biz ona. Dolayısıyla böyle bir ortamda kadının boşanma kararı alması da çok kolay bir iş değil. Yani o boşandıktan sonraki süreci de bu durum etkiliyor aslında kadın açısından. Peki kadın
açısından bu böyle de erkek açısından kolay mı? Hayır. Kadının yaşadığı zorlukların bir benzerini erkek de yaşıyor aynı şekilde. Yani el alem duvarına erkek de çarpıyor. Onun da toplum içerisinde dul kalma gibi bir problemi söz konusu. Bir kere her şeyden önce evli arkadaşları arasına mesafe koyuyor kendisiyle. Çünkü erkeğin evlilik sürecinde elde ettiği kazanımları kaybetmesi kadının kaybetmesi gibi değil. Erkeğin bazı kazanımları kaybetmesi çok zordur. Kadın gibi değildir bu. Kadın özellikle bu noktada biraz daha kendini ve nefsini kontrol altına alabilecek durumdayken erkek öyle değil maalesef. Hele ki düzenli bir cinsel ilişkisi olan erkeğin bundan mahrum kalacağı düşüncesi çok da kolay değildir. Çünkü erkeğin bazı şeylerden mahrum kalması kolay değil, kadın gibi değildir. Kadında bu bir birim tezahür ederse erkekte 10 birim şeklinde tezahür eder. Hele ki o evlilik süreci içerisindeki tatlı anlar aklına geldikçe çileden çıkabilir, çıldırabilir. Bu da fıtratının doğal yapısıdır aslında. Şimdi bunları bilmeden bazı şeyleri konuşmak da çok doğru gelmiyor bana. Dolayısıyla bu iş öyle basit bir iş değil. Yani erkek niye çıldırıyor? Neden çıldırıyor? Bunu bir kere herkesin elini başına koyup bir düşünmesi lazım. Niye bu insanlar çıldırıyor? Karısını neden boşamak istemiyor? Neden öldürüyor? Öldürme noktasına neden geliyor? Bunları konuşmamız lazım. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Bunlar mavradan işler değil. Ciddi bir mesele bu. Kadının ölmesi ciddi bir mesele. O mutabakatı uygulayalım. Bu yasayı uygulayalım. Onu yapalım, bunu yapalımla çözülmüyor maalesef bu iş. Yani işin aslını bilerek bunu çözmemiz lazım. Bu noktada erkeğin onu kaybetme kaygısı, işte benim mahrum kalacağım şeyden bir başkasının faydalanıyor olması fikri bir kere erkeği çileden çıkartıyor zaten. Yani ben mahrum kalacağım, bir başkası benim mahrum kaldığımdan faydalanacak. Bu bir kere erkeği çıldırtan bir durum. Yani o kültür yerleşik olmadığı için, bakın, haklı bir düşünce olduğu için söylemiyorum. O kültür, boşanma kültürü yerleşik olmadığı için bu noktaya geliyor işler zaten. Ölürüm de bırakmam diyor kadın. Erkek öldürürüm bırakmam, ya benimsin ya kara toprağın noktasına getiriyor zaten işleri. İster istemez bu noktaya getiriyor işleri. İşte orada kilitleniyoruz zaten ve o kilitlendiğimiz noktada da kimsenin bu noktayı açma gibi bir derdi de yok. Yani sadece o noktayı biraz daha sıkıştırmış oluyor aslında çıkartılan yasalar. Yani o noktayı rahatlatan, insanın açmazını ortadan kaldırabilecek yasalar olmuyor maalesef. O açmazı daha da çok tıkıyor bu noktada. Bir adam mülayimdir, müteber bir insandır, aydın bir insandır. Karısı boşanmak istediğinde ben boşanmak istiyorum diyen kadın veya işte beni boşa diyen kadını boşar. Yani bir kere sorar niye boşanıyoruz, neden boşanıyoruz diye. Kadın yine ısrarla boşanalım, beni boşa derse o adam o kadını boşar. Anlar aslında bunun ne manaya geldiğini. Benim kadımın aklı karışmış, benim karım bir yerlere merak etmiş der ve o kadını boşar. Bu medeni bir boşanmadır. Yalnız onu kabullenemeyen yapıda problemli bir yapı aslında. Nasıl karışır? Karışmış kardeşim, yani yapacak bir şey yok. Karının aklı karışmış, gönlü başkasına kaymış. Olabilir, bu doğaldır, aklı karışabilir bir kadının. Şimdi olmaz diyor. Öldürürüm bırakmam diyor. Bu noktada işte yani problemli nokta burası Türkiye'de. Yani niye bırakmıyorsun kardeşim?
zorla güzellik olmuyor, görüyoruz, olmuyor. Zorla güzellik olur mu? Olmaz, olmuyor da zaten gördüğümüz üzere. Ne yani bu ısrar ve vazgeçememe hali? Nin altyapısı ne? Bak, burayı tespit etmemiz lazım. Bu Türk toplumunda özgü de bir şey değil aslında. Bakın yani İslamiyet'te de bakıldığı zaman, hani inananlar için İslamiyet'e örnek veriyorum. Medeni Kanun'da aynı şekilde anlaşamayan çiftler boşanabilir diyor. Yani burada bir açık alan var. Ümmetin peygamberi, Peygamber Efendimiz boşayın gitsin diyor. Yani İslamiyet'te, Müslümanlıkta evlenmek kadar boşanmak da mübahtır. Dini nikah yapıyoruz. Katolik nikahı mı yaptığınızda bırakmıyorsunuz? Yani bu kadınlar, veya kadınlara söylüyorum, erkekleri. Türkiye'de Katolik nikahı gibi bir nikah var. Hatırlatayım, biz Müslümanız ve İslami usullere göre bir nikah yapıyoruz. Biz Katolik değiliz. Katoliklerde boşanmak yasak, bizde değil. Biz gayet medeni bir şekilde boşanabilen bir toplumuz. İslamiyet medeniyettir. Bunu görmemiz lazım artık. Yani İslamiyet gerçek manada yaşanan İslamiyet aynı zamanda medeniyettir. Bilimdir, ilimdir. Bunu görmediğimiz için, buraya bizi kapattıkları için biz kendi yapımızdan gelen birçok şeyi aslında İslamiyet'e mal etmeye çalışıyoruz. Bakın, mal edemiyoruz çünkü değişmeyecek olan son din. Bunun da altını çizelim. Hal böyle olunca, Katolik nikahı benzeri bir nikah olunca da boşanmalar zorlaşıyor. O illiyet bağı kopamıyor. Ve bunun da detaylarından, hani yani boşanma sonrası olan kısımdan detaylı şekilde bahsedeceğiz. Bakın, burada önemli de bir nokta var. Yani sadece erkek boşamıyor değil, kadın da boşanmak istemiyor. Şu örneğe rastladım yine Anadolu'da yaptığım çalışmalar sırasında. Kadın kocasını aldatıyor, adam bunu fark ediyor, öğreniyor, karakola gidiyor. Diyor ki işte karım beni aldatıyor, işte gidelim basalım, ne yapacaksak yapalım, tutanak tutalım, ben karımı boşayabileyim, yani kurtulabileyim bu evlilik kurumundan. Aldığı cevap şu: böyle bir şey yapamayız, savcılık izni olmadan senin evine basamayız, savcılıktan da zaten böyle bir izin alamayız çünkü yasa zaten böyle bir izin vermiyor. Yani kocasını aldatan kadını basma gibi veya ona bir yaptırım uygulama gibi bir izin vermiyor kanun. Adama diyor ki sen gözünle gördüysen boşa gitsin diyor. Kadın boşanmıyor, adam ne yapsın? Kadınlar da bu durumda diyorlar ki işte boşanma noktası, ben kocamı seviyorum, mutlu bir evliliğim var dediğinde zaten orada kilitleniyor. Hakim diyor ki gidin diyor, bir daha düşünün diyor. Bir evlilik terapistine gidin diyor, konuşun bir daha. Kadın bunu söyledikten sonra ortada aslında evlilik kurumunda bir sorun varmış gibi görünmüyor. Adam her ne kadar aldatıldım dese de bunu ispatlayamadığı müddetçe orada kalıyor adam zaten, ki adamın bunu ispatlaması da çok zor. Yani bir kere orada kendi onuruyla ilgili de bir durum var. Yani ne yapacak? Eşinin karısını kameraya mı alacak? Yani bu da erkek açısından çok onursuz bir durum, onu onursuz olmaya iten bir durum aslında. Dolayısıyla erkeğin bunu ispat etmesi de çok kolay değil. İşte bu bağın kopamamasının bir nedeni de yasalar buna müsaade etmiyor. Yasalar da aslında bu bağın devam etmesini sağlayan mekanizmalar üzerine oturtulmuş durumda. Çünkü bir taraftan da kadın günümüzde hem evlilik kurumuna dahil olmak istiyor, hem de canının her istediğini yapmak istiyor. Diyor ki benim başımda bir koca bulunsun, ben istediğim hayatı yaşayayım gibi bir algı da var aslında. Gezeyim, tozayım, istediğim hayatı yaşayayım gibi bir algı da var. Kadını çıkmaza sürükleyen nokta da burası. Çünkü bu bir taraftan algı operasyonuyla kadına pompalanıyor da zaten, özgürsün, istediğini yapabilirsin, istediğin şekilde davranabilirsin gibi bir algıyla zaten orada bir kadına
algı operasyonuyla alan açılmaya çalışılıyor zaten. Şimdi e, İstanbul Mutabakatı da buna zemin hazırlıyor aslında. Yasalar da buna zemin hazırlıyor. Yasaların aslında temel görevi insanları açmazdan, çıkmazdan çıkarmak olması gerekirken insanları bir o kadar açmaza, çıkmaza sürükleyen yasalarla aile kurumunun üzerine gidiyoruz. Israrla üzerine gidiyoruz. Dolayısıyla o alanı açmadığımız için e, insanları çıldırtıyoruz da. Şimdi bir aile düşünelim. Karı koca, erkek istediği kadınla birlikte aile kurumu içerisinde, kadın istediğiyle birlikte aile kurumu içerisinde. Şimdi böyle bir durum olabilir mi yani? Bu hangi nefis bunu kabul eder? Kim bunu kabul eder? Edemiyor da zaten. Şimdi bu bir taraftan da insanı onursuzlaştıran bir şey. Daha önce de söylediğim gibi yani aile kurumu düşünün. Herkes kafasına göre hayatını yaşıyor, idame ettiriyor ama bakıldığında resmiyette bir aile kurumu var. Ama bu resmiyette yani burada bir aile kurumundan söz edemeyiz. Dolayısıyla bu durumu Türk kültürünün hele ki namus kavramına düşkün olan toplumlar çok bunu kaldıramıyor. Erkek de kaldıramıyor zaten. Şimdi böyle bir durumda diyor ki oraya gidiyorum, o oluyor, boşanamıyorum. Madem beni boşamıyorsun, o zaman öldüreyim de kurtulayım senden diyor. Yani erkeği aslında insanı, kadın ya da erkek değil buradaki mesele. İnsanı köşeye sıkıştırdığınızda yapamayacağı bir şey yoktur. Yani şöyle düşünün. Kediyi köşeye sıkıştırdığınızda bir şekilde size saldıracaktır. Size tırmalayacaktır. Tabii ki de bazı şeyler meşru kılmaz hiçbir zaman insan canı. Almayı yalnız buradaki bu gerçekliği de lütfen görelim. Yani gerçekleri görmezsek, tarafsız bağımsız bakmazsak kadın cinayetlerinin önüne geçemeyiz, önleyemeyiz. Her zaman söylüyorum bunu. Tabii ki bir taraftan da şunu görmek zorundayız. Her şey İstanbul Mutabakatı'nın suçu değil. Yani günah keçisi İstanbul Mutabakatı değil. Yalnız bizim içimizde yapmış olduğumuz yanlışlar, kendi içimizde, kendi aramızda yapmış olduğumuz yanlışlar doğruları götürüyor maalesef. İstanbul Sözleşmesi'nin bu toplum üzerinde uygulanmasına zemin ve alan açıyor. Çünkü ben hani bu konuda özellikle çalışmaya başladığım andan itibaren şu düstur üzerinden ilerlemeye çalıştım. Hep bizim kadınımız bugüne hazırlanamadı. Ve baktım konuyu irdelediğimde sadece kadınımız değil erkeğimiz de hazırlanamadı. Yani bizim toplumumuz, bizim insanımız, bizim insan yapımız bugünkü konjektüre hazırlanamadı. Hazır eğitim altyapısıyla, kültürel altyapısıyla bu bugünün dünyasına biz hazırlanamadık aslında. Gençleri de hazırlayamadık, kendimizi de hazırlayamadık. Dolayısıyla da bu toplum üzerine getirilip bir şeyler empoze edilmeye çalışılıyor. Bugünün dünyasına baktığımız zaman işte her taraftan algı operasyonuyla karşı karşıya e, kadınımız da erkeğimiz de. Dolayısıyla bizim içimizdeki yanlışlar İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasına alan ve zemin açmış oluyor. Şu örneğe rastladım Anadolu'da yine çalıştığım esnada. Akraba evlilikleri çok fazla özellikle Doğu, Güneydoğu ve Kuzeydoğu'da. Akraba evliliklerinin yoğun olduğu bölgeler aslında burası ve şöyle bir durum söz konusu. İşte iki kişi evleniyor. Ona sonradan kız kardeşini veriyor. Mesela kız aldığı aileye kız veriyorlar. İşte o onun hala oğluyla evlenmiş oluyor. Bu bunun amca kızıyla evlenmiş oluyor. Böyle böyle aile içerisinde 6-7 tane akraba evliliği gerçekleşmiş oluyor ve 6-7 tane aile kuruluyor. Aile içerisinde işte onun amca oğlu ile evli,
hala kızıyla evli, teyze kızıyla evli gibi gibi. Dolayısıyla aile bağlarının, yani sülale bağı diyelim. Sülale bağlarının arasında 6-7 tane evlilik çıkmış oluyor ortaya. Dolayısıyla da şimdi çiftlerden bir tanesi mutsuz, boşanmak istiyor. Adam karısını boşamak istiyor, farazi konuşuyor. Veya kadın kocasından boşanmak istiyor. Şimdi hadi bakalım, amca kızını nasıl boşayacaksın? Boşa da görelim. Yürek yemiş falan olman lazım. E, Mesela veya amca kızını sen boşadın. Bir kişinin boşanması diğer 6-7 aileyi etkiliyor. Belki onlar mutlu. Ben mutlu değilim ama onlar mutlu. Benim boşanmam onların boşanmasını da etkiliyor. Aile hayatını etkiliyor. Şu noktaya geliyor aslında. Sen benim kız kardeşimi bırakırsın, ben de senin kız kardeşini bırakırım noktasına geliyor aslında. Karadeniz bölgesinde de mesela bir örneğe rastlamıştım buna benzer. Ee, Böyle işte iki kız alıp verme durumu söz konusuydu. Ve adam boşanmak istemişti karısından. Geçmişte yaşanan bir örnek. Boşanmak istemişti karısından. İşte sen benim kız kardeşimi nasıl bırakırsın? Sen bırakırsan ben de bırakırım. Noktasına gelince aileler arasında bayağı böyle 2-3 kişinin ölümüyle neticelenen bir boşanma süreci idi yaşanan örnek, bana anlatılan örnek bu şekildeydi. Dolayısıyla şimdi toplumun bu yapısını bilmeden gelip bu topluma yasa empoze etmeye çalışmak ve yasa dayatmak bana çok abesle iştigal geliyor. Yani bana biraz sırtıma olmayan yeleği bana giydirmeye zorlanmak gibi geliyor. Olmuyor. Yani bu yelek, bu ceket bana olmuyor. Ben böyle bir e, yapıda değilim. Değilim yani. Dolayısıyla gelip bunu dayattığınız zaman topluma çok daha farklı, çok daha vahim, tehlikeli sonuçlarla karşılaşırsınız efendim. Boşanma süreci, işte efendim, bütün bunları yan yana ve alt alta koyduğumuzda bizim kültürümüzde medeni bir şekilde boşanma kültürü yerleşememiş. Halbuki medeni bir şekilde boşanabilsek, herkes istediğiyle boşanır, bir başkasıyla evlenir, istediğiyle tekrardan evlilik yapıp herkes aslında mutlu hayatına baksa bir sorunumuz kalmayacak. Ölümleri yarı yarıya azaltmış olacağız, kadın ölümlerini. Hatta kendi içimizdeki bu yanlışları, bu hataları fark edip bunları düzeltme yoluna gittiğimizde de kadın ölümlerini tamamen ortadan kaldıracağımız konusunu iddia ediyorum, iddialıyım bu konuda. Yani bunları düzenlememiz durumunda bu ölümlerin önüne geçileceğini, ortadan kaldırılacağını, kalkacağını kendiliğinden düşünüyorum. Hayır, ısrar edersek yanlışlarımızda, her iki taraf için bunu söylüyorum, her taraf için bunu söylüyorum. Yanlışlarımızda ısrar edersek kadınlarımız ölmeye devam edecek. Maalesef ki çok daha vahim sonuçlarla karşılaşacağız. Ve efendim, boşanmadan sonraki süreci de haftaya bırakalım. Sizleri çok seviyoruz. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.